Merhaba Coğrafya Durağı kanalının değerli izleyicileri. Bugün sizleri Avrupa'nın tam kalbine hem disipliniyle hem de inanılmaz tezatlarıyla dünyayı kendine hayran bırakan bir ülkeye götürüyoruz. Almanya. Hayal edin, bir yanda dünyanın en kusursuz işleyen sanayi çarkları dönerken, diğer yanda yüzyıllardır anlatılan gizemli efsanelerin fısıltıları yankılanıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyar civarında olduğu ve Türkiye nüfusunun 85 milyon sınırında gezindiği günümüzde 83 milyonluk nüfusa sahip olan bu ülke, küresel sahnede kendi nüfusundan çok daha büyük bir kültürel ve ekonomik etki yaratmaktadır. Peki ama bu başarının ve disiplinin arkasında nasıl bir coğrafi zemin ve kültürel bir miras yatıyor? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de her şey sadece kurallara sıkı sıkıya uymakla mı ilgili? Yoksa bu toprakların ruhunda çok daha derin bir sır mı gizli? Bu belgesel tadındaki araştırmamızda Almanya'nın sadece bilinen yönlerini değil, zihinlerde şoke edici etkiler bırakacak sıra dışı geleneklerini ve muazzam ekonomik gücünü tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Hazırsanız ve kanalımıza abone olduysanız bu benzersiz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Almanya'nın coğrafi yapısı kuzeyden güneye doğru indikçe adeta bir tablo gibi değişen büyüleyici bir çeşitliliğe sahiptir. Ülkenin kuzey 1/3 kısmı, Kuzey Avrupa Ovası'nın bir parçası olan ve nehirlerin ağır ağır denize doğru süzüldüğü düzlüklerden oluşmaktadır. Bu düzlükler, Hollanda sınırına yakın bölgelerde sulak alanlar ve bataklıklarla birleşirken, kuzeydoğudaki Mecklenburg bölgesinde son buzul çağından kalma binlerce buzul gölüyle süslenmiştir. Özellikle bu bölgedeki Müritz Gölü, tamamen Almanya sınırları içinde kalan en büyük göl olma unvanını taşır ve çevresindeki ekosistemle birlikte eşsiz bir doğa harikası sunar. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyıları ise bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. Kuzey Denizi kıyısındaki Doğu Frezya adaları, rüzgarın şekillendirdiği muazzam kum tepeleriyle doludur ve buralarda 7 yerleşim bölgesi bulunur. Bunlardan en yoğun nüfuslu olanları Norderney ve Borkum adalarıdır. Baltık Denizi ise neredeyse hiç gelgit barındırmayan yapısıyla kış aylarında buz tutabilen sakin koylara ve sığ lagünlere sahiptir. Ancak güneye doğru ilerledikçe manzara aniden sertleşir ve yerini eski volkanik faaliyetlerin şekillendirdiği engebeli tepelere, yoğun ormanlara ve derin vadilere bırakır. İşte tam da bu noktada Almanya'nın en gizemli ve efsanevi bölgelerinden biri olan kara ormanlar karşımıza çıkar. Güneybatı köşesinde Baden-Württemberg eyaletinde yer alan kara ormanlar yaklaşık 6.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan devasa bir dağlık orman kütlesidir. Romalılar bu bölgeye adım attıklarında gökyüzünü kapatan sık çam ve göknar ağaçlarının yarattığı karanlıktan o kadar korkmuşlardı ki buraya Latince Silva Negra yani kara orman adını vermişlerdi. Romalıların bu karanlık ormandan o kadar gözü korkmuştu ki belki de o dönem ormanda yürüyen bir lejyoner askeri karşısına her an çıkabilecek ürkütücü kabilelerin pusu kurduğu ağaçları gördükçe derin bir endişeye kapılıyordu. Bölge, jeolojik olarak gneiss ve granit gibi sert kristal kayaların üzerinde yükselen kum taşı tabakalarından oluşmaktadır. Kara ormanların en yüksek noktası, deniz seviyesinden 1493 metre yükseklikte bulunan Feldberg zirvesidir. Bölge, doğu tarafında yumuşak dalgalı platolarla yavaşça alçalırken, batı tarafında Ren Vadisi'ne doğru aniden ve dik bir biçimde düşerek 1000 metreyi bulan muazzam yükseklik farkları ve dar kanyonlar oluşturur. Bu bölge öylesine yoğundur ki Keltlerin buraya kutsal bir dağ anlamında Abnoba Mons demesi ve Romalıların daha sonra iç kısımları hiç kolonileştirmemesi tarihin en çarpıcı detaylarındandır. Orta Çağ boyunca gümüş ve kurşun madenciliğiyle zenginleşen bu topraklar aynı zamanda köylü ayaklanmalarının da beşiği olmuştur. Kara ormanlar bugün sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda 24.000 kilometreden fazla işaretlenmiş yürüyüş yoluyla devasa bir açık hava spor merkezidir. 2014 yılında kurulan Ulusal Park sayesinde bu kadim doğa koruma altına alınmıştır. Bölgede oluşan ani sıcaklık terselmeleri ve yoğun sis tabakaları ormana hala o eski, gizemli ve masalsı havasını vermeye devam etmektedir.
Bu çarpıcı coğrafi farklılıkları ve ülkenin genel yeryüzü şekillerini daha net görebilmemiz adına bazı temel coğrafi verileri hatırlamakta fayda var. Almanya'nın toplam yüz ölçümü 357.168 kilometrekaredir ve bu alanın neredeyse 1/3'ü tamamen ormanlarla kaplıdır. Ülkenin korunan karasal alan oranı %38,51 seviyesindedir ve bu da Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerindedir. Alplerin ülke sınırları içindeki en yüksek noktası olan Zugspitze zirvesi ise 2962 metre yüksekliğe sahiptir. Bu zirve kışın kar sporları, yazın ise benzersiz manzaralarıyla doğa severleri büyülemektedir. Coğrafyanın insan ruhunda ve kültüründe bıraktığı bu derin izler, Almanya'da tek bir homojen kültürden bahsetmeyi kesinlikle imkansız kılar. Ülke, tarih boyunca çok sayıda küçük krallığın ve prensliğin birleşmesiyle oluştuğu için bugün bile eyaletler arasında çok derin kültürel ve sosyal farklılıklar barındırmaktadır. Bu farklılıkların en belirgin olanı ise kuzey ve güney arasındaki o meşhur yarılmadır. Kuzey Almanya genel olarak Protestan mezhebinin etkisi altındayken ve daha serinkanlı, rasyonel ve açık sözlü insanlarıyla bilinirken, güney bölgeleri, özellikle de Bavyera, güçlü Katolik köklerine, muhafazakar geleneklere ve çok daha dışa dönük, neşeli bir karaktere sahiptir. Bavyera'da insanlar gururla "Mia san mia" yani "biz neysek oyuz" diyerek kendi özgün kimliklerini vurgularlar ve geleneksel kıyafetleri olan deri pantolonları yani lederhosenleri giymekten çekinmezler. Kuzeyliler ise Güneylileri biraz köylü ve gerici bulurken, Güneyliler de Kuzeylileri soğuk ve ruhsuz olarak nitelendirir. Sizce bu doğru mu? Yani bir coğrafyanın kuzeyi ile güneyi arasında bu kadar keskin bir karakter farkı olması sadece iklimle ve dinle açıklanabilir mi? Yoksa işin içinde yüzyılların getirdiği derin bir tarihsel hafıza mı yatıyor? Bu sorunun cevabı ne olursa olsun, Almanya'nın bu çok sesli yapısı ülkenin en büyük zenginliklerinden biridir. Bu kültürel zenginliğin ve masalsı geçmişin en güzel sembollerinden biri ise hiç şüphesiz Ren Nehri'dir. Alplerden doğup Kuzey Denizi'ne dökülen bu devasa su yolu, tarih boyunca hem halkları birleştiren bir ticaret ekseni, hem de aşılması zor bir askeri sınır olmuştur. Nehrin Bingen ile Bonn şehirleri arasında kalan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan orta bölümü ise dik kaya yamaçları ve üzerlerindeki Orta Çağ kaleleriyle adeta bir masal diyarını andırmaktadır. Bu bölgenin en ünlü noktası ise nehir seviyesinden 132 metre yükseklikte aniden yükselen efsanevi Loreley Kayalığı'dır. Loreley, nehrin en derin ve en dar olduğu bu noktada gemiciler için yüzyıllar boyunca ölümcül bir tehlike oluşturmuştur. Suyun altındaki gizli kayalıklar ve şiddetli girdaplar sayısız geminin batmasına yol açmıştır. İşte bu korkutucu gerçek, Alman romantizm akımının etkisiyle büyüleyici bir efsaneye dönüştürülmüştür. Romantik edebiyatın zirve yaptığı 19. yüzyılın başlarında Clemens Brentano ve ardından Heinrich Heine gibi büyük edebiyatçıların kaleminden dökülen Loreley efsanesi, Alman halk kültürünün en büyüleyici ama bir o kadar da hüzünlü anlatılarından biridir. Bu efsaneye göre Ren Nehri'nin en dar ve derin boğazında yükselen o devasa kayalığın tepesinde güzelliğiyle akılları baştan alan altın saçlı bir su perisi yaşarmış. Loreley adı verilen bu peri her akşam gün batarken kayanın üstüne oturur. Elindeki altın tarakla o upuzun ve parıltılı saçlarını tararken bir yandan da insanın ruhunu okşayan, tarifi imkansız güzellikte şarkılar söylermiş. Boğazın azgın sularında canlarını dişlerine takarak yol almaya çalışan denizciler bu büyüleyici sesi duyduklarında nehrin tehlikelerini tamamen unutur, gözlerini kayanın tepesindeki bu ilahi varlığa dikerlermiş. Sonuç ise her zaman hüsran olurmuş. Akıntıya kapılan gemiler gizli kayalara çarparak parçalanır ve denizciler azgın suların içinde kaybolup gidermiş. İşin aslına bakacak olursak, suyun bu dar boğazdan geçerken çıkardığı ve kayalarda yankılanan uğultu sesi, halk arasında deniz kızının söylediği o büyüleyici şarkı olarak yorumlanmıştır. Bölgede yankılanan bu sesler modern gürültü çağında kaybolmuş olsa da, Loreley efsanesi, insanın doğanın amansız güçleri karşısındaki çaresizliğini estetik bir dille anlatan en çarpıcı halk hikayelerinden biri olarak dünya kültür mirasında yaşamaya devam etmektedir.
Alman kültürünün masallarla olan bağı sadece Loreley ile sınırlı değildir. Ülke genelinde tam 600 kilometre boyunca uzanan muazzam bir masal yolu rotası bulunur. 1812 yılında Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşlerin derleyerek dünya edebiyatına kazandırdığı o meşhur masalların doğduğu ve ilham aldığı yerler bu rota üzerinde dizilidir. Grimm kardeşlerin doğduğu şehir olan Hanau'dan başlayan bu büyüleyici yolculuk, kuzeydeki Bremen şehrine kadar uzanır. Kardeşlerin 6 yıllık mutlu çocukluk dönemlerini geçirdikleri Steinau kasabası, bugün onların anısını yaşatan devasa bir müzeye ev sahipliği yapar. Marburg ise onların öğrencilik yıllarını geçirdikleri, sokaklarında evlerden çok merdivenlerin bulunduğu dik yokuşlu bir şehirdir ve burada masal kahramanlarının heykelleriyle dolu patikalar bulunur. Kassel şehri ise kardeşlerin 30 yıla yakın kütüphanecilik yaptıkları ve masalların büyük kısmını derleyip kaleme aldıkları yerdir. Bu rota üzerinde öyle yerler vardır ki insan gördüğünde gerçekten hayrete düşer. Örneğin Reinhardswald ormanlarının derinliklerinde gizlenen Sababurg Kalesi, meşhur Uyuyan Güzel masalına ilham kaynağı olmuştur. Yoğun güllerle çevrili bu kale, 100 yıl boyunca uykuya dalan prensesin hikayesini zihninizde canlandırmanıza yeter. Trendelburg Kalesi'ndeki o devasa taş kule ise Rapunzel'in o meşhur upuzun saçlarını aşağıya sarkıttığı kule olarak kabul edilir. Masalların bu derece gerçek mekanlarla harmanlanması, Alman kültürünün köklerindeki o derin mistisizmi ve doğaya duyulan saygıyı gözler önüne sermektedir. Bu masalsı atmosferin mimari açıdan ulaştığı en uç nokta ise hiç şüphesiz Bavyera Alplerinin eteklerinde yükselen Neuschwanstein şatosudur. Çılgın Kral lakabıyla bilinen Bavyera Kralı 2. Ludwig tarafından 1868 yılında yapımına başlanan bu şato, Orta Çağ'ın o şövalyelik ve krallık ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Kral Ludwig, modern dünyanın getirdiği kısıtlamalardan ve Münih Sarayı'nın boğucu atmosferinden kaçarak kendine tamamen hayali bir sığınak yaratmak istiyordu. Şatonun mimarisi ve iç tasarımı, kralın yakın dostu olan ünlü besteci Richard Wagner'in operalarından ve Alman mitolojisinden derin izler taşır. 4. kattaki şarkıcılar salonu, Parsifal efsanesinin duvar resimleriyle bezelidir. Çalışma odasında ise Tannhäuser destanı yaşatılır. Neuschwanstein, dışarıdan bakıldığında sivri kuleleri, burçları ve muazzam konumuyla tam bir ortaçağ şatosunu andırsa da, aslında yapıldığı dönemin en ileri teknolojileriyle donatılmış bir mühendislik harikasıydı. Şatoda tüm katlarda sürekli akan sıcak ve soğuk su tesisatı, mutfaktan yemek odasına çıkan bir asansör ve gelişmiş bir merkezi sıcak hava ısıtma sistemi bulunuyordu. Kral Ludwig, ne yazık ki bu rüya sarayının tamamlandığını göremeden 1886 yılında gizemli bir şekilde gölde boğularak hayatını kaybetti. Kralın ölümünden çok kısa bir süre sonra halkın ziyaretine açılan bu yapı, günümüzde yılda 1.300.000'den fazla turist ağırlamakta ve Disneyland'daki o meşhur Uyuyan Güzel şatosuna da doğrudan ilham kaynağı oluşturmaktadır. Tüm bu büyüleyici masalların ve görkemli şatoların gölgesinde şekillenen Almanya'da günlük yaşamın akışı, dışarıdan bakan bir yabancı için gerçekten de inanılmaz ve bazen de şoke edici kurallarla doludur. Örneğin bir mahkumun hapishaneden kaçmaya çalışmasının kanunen bir suç sayılmadığını biliyor muydunuz? İnsanın özgürlük arayışının biyolojik bir içgüdü olduğu ve cezalandırılamayacağı felsefesiyle hareket eden bu hukuk sistemi pek çok insan için akıl almaz bir durumdur. Kaçarken başka bir mala zarar verilmediği veya bir suç işlenmediği sürece sadece özgür kalma çabasının cezalandırılmaması, Alman adalet sisteminin felsefi derinliğini gösterir. Bazen karşımıza o kadar sıra dışı durumlar çıkıyor ki, hani insan keşke dolaptan bu tip yerine hayalet çıksaydı diye düşünüyor. Ama Almanlar için tüm bu kurallar hayatın tamamen olağan bir akışını oluşturuyor. Çünkü onlar için düzen ve kurallar kadar bireysel özgürlük sınırları da son derece nettir. Benzer şekilde sokakta bulunan kayıp eşyaların ağaç dallarına veya direklere asılması geleneği olan Pfandbüro'da toplumdaki yüksek dürüstlük ve yardımlaşma bilincinin en güzel kanıtıdır. Anahtarını veya eldivenini düşüren bir kişi yol boyunca ağaçlara dikkatle bakarak eşyasını kolayca bulabilmektedir.
Bu uygulama insanların birbirine olan güvenini ve toplumsal dayanışmayı simgeler. Ayrıca pazar günlerinin kesin bir dinlenme günü olarak kabul edilmesi ve neredeyse tüm mağazaların kapatılması modern tüketim çılgınlığı çağında oldukça sıra dışı ve takdir edilesi bir duruştur. Pazar günleri ayrıca ruhe zait, yani gürültü yapmama zamanı kuralları çok daha katıdır. Pazar günleri çim biçmek, yüksek sesle müzik dinlemek veya araba yıkamak gibi çevreyi rahatsız edecek her türlü faaliyet yasaktır. Hatta hafta içi günlerde bile öğleden sonra saat 1 ile 3 arasında ve akşam 8'den sonra yüksek sesli işlerden kaçınmak yazılı olmayan ama herkesin saygı duyduğu katı kurallar arasındadır. Almanların çevreye olan bu aşırı hassasiyeti onların geri dönüşüm sistemlerinde de kendini gösterir. Ülkede uygulanan Pfand, yani depozito sistemi sayesinde plastik ve cam şişeler çöpe atılmak yerine marketlerdeki otomatlara iade edilerek paraya dönüştürülür. Evlerde ise çöpler inanılmaz derecede katı kurallarla ayrıştırılır. Sarı çöp kutusuna plastik ve kompozit ambalajlar, yeşil kutuya camlar, mavi kutuya kağıt ve kartonlar, kahverengi kutuya organik atıklar ve siyah kutuya ise geri dönüştürülemeyen genel evsel atıklar atılır. Eğer bir komşunuz sizin yanlış kutuya çöp attığınızı görürse, bu durum aranızdaki ilişkilerin sonsuza dek bozulmasına yol açabilir. Benzer şekilde yılda sadece 2 gün uygulanan sipermül adı verilen bir gelenek vardır. İnsanlar artık kullanmadıkları mobilya, beyaz eşya ve büyük eşyaları sokağa bırakırlar. Eğer yoldan geçen birinin o eşyaya ihtiyacı varsa, onu ücretsiz olarak alıp götürmekte tamamen serbesttir. Bu hem eşyaların yeniden değerlendirilmesini sağlar hem de mahalleli için eğlenceli bir sosyal etkinlik haline gelir. Alman mutfak kültürü de tıpkı günlük yaşam kuralları gibi son derece zengin, doyurucu ve bölgesel farklılıklarla bezelidir. Almanlar için ekmek ve sosis sadece birer besin maddesi değil, adeta birer milli gurur kaynağıdır. Ülkede her bölgenin kendine has tariflerle ürettiği 1500'den fazla farklı sosis türü bulunmaktadır. Özellikle Berlin ile özdeşleşmiş olan ve her yıl 800 milyondan fazla tüketilen currywurst, baharatlı ketçap sosu ve patates kızartmasıyla ülkenin en popüler sokak lezzetidir. Bu sosis öylesine sevilir ki Berlin'de adına açılmış özel bir müze dahi bulunmaktaydı. Akşam yemekleri ise genellikle Abendbrot, yani akşam ekmeği olarak adlandırılır ve fırınlardan alınan taze ekmeklerin üzerine sürülen peynirler, şarküteri ürünleri ve turşulardan oluşur. Ülkede üretilen 3200'den fazla farklı ekmek çeşidi bu akşam öğünlerinin her gün farklı bir lezzetle şenlenmesini sağlar. Yemek tercihleri de coğrafya gibi kuzey ve güney arasında keskin çizgilerle ayrılır. Kuzeyde denizin etkisiyle taze balık ve özellikle de patates, pancar ve tuzlu sığır etinin püre haline getirilmesiyle yapılan Lapskaus gibi doyurucu yemekler sevilirken, güneyde özellikle Bavyera ve Swabya bölgelerinde şnitzel ve et yemeklerinin yanına yakışan o meşhur yumurtalı hamur işi Spätzle sofraların baş tacıdır. Bira kültürü ise Almanya'da bambaşka bir boyuttadır. Ülkede faaliyet gösteren 1500'den fazla aktif bira fabrikasında 5000'den fazla farklı marka ve türde bira üretilmektedir. Bavyera bölgesinde bira sadece bir içecek değil, besleyici değerinden ötürü sıvı gıda olarak yasal olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en büyük bira festivali olan ve her yıl milyonlarca insanı ağırlayan Oktoberfest ise bu kültürün küresel bir kutlaması niteliğindedir. Almanların meşhur bir sözü vardır: susuzluk ancak bira ile birlikte güzeldir. Ancak içki masalarında dahi kurallar geçerlidir. Kadeh kaldırırken karşınızdakinin doğrudan gözlerinin içine bakmazsanız bu büyük bir saygısızlık olarak kabul edilir. Eğer siz de bu sıra dışı kültürel yolculukları ve insanı şaşırtan toplumsal detayları keşfetmeyi seviyorsanız, yeni videolarımızı kaçırmamak için tam da şu an kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gündelik hayatın bu titiz ve disiplinli yapısı, ülkenin ekonomik ve endüstriyel alandaki muazzam gücünün de en büyük kaynağını oluşturur. Almanya, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise nominal gayri safi yurt içi hasıla bakımından 3. büyük ekonomisidir. Bu devasa gücün arkasında yatan asıl itici kuvvet ise dünyaca ünlü Alman mühendislik dehasıdır.
Alman sanayisinin teknolojik temelleri 1867 yılında Werner von Siemens'in dinamoyu icat ederek evleri ve fabrikaları elektrikle buluşturmasına kadar uzanmaktadır. 1914 yılına gelindiğinde dünyadaki tüm elektrikli makinelerin yarısı iki dev Alman şirketi olan Siemens ve AEG tarafından üretiliyordu. Bugün de bu öncü ruh devam etmekte ve elektrik elektronik sektörü yılda 240 milyar avroya yakın ciro üreterek ülke ekonomisinin en büyük taşıyıcı kolonlarından birini oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren 14 bin şirket, 900 bin kişiye istihdam sağlamakta ve her yıl 13 binden fazla patent başvurusuyla inovasyonun motoru olmaktadır. Ancak Alman ekonomisinin bugünkü devasa boyutlara ulaşması hiç de kolay olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin neredeyse tüm altyapısı çökmüş, fabrikaları yıkılmış ve konut stokunun %20'si tamamen yok olmuştu. İşte bu büyük yıkımın küllerinden doğan o meşhur döneme Wirtschaftswunder, yani ekonomik mucize adı verilir. Bu mucizenin mimarı ise dönemin ekonomi bakanı olan ve daha sonra şansölyelik de yapacak olan Ludwig Erhard'tır. Erhard, 20 Haziran 1948 tarihinde radikal bir para reformu yaparak eski değersiz parayı tedavülden kaldırmış ve yerine yeni Alman markını getirmiştir. Aynı zamanda Nazi döneminden kalma tüm fiyat kontrollerini ve kotaları da bir gecede kaldırmıştır. Bu cesur adımlar sayesinde piyasaya bir gecede adeta sihirli bir değnek değmiş gibi canlılık gelmiş, fırınlar taze ekmeklerle, dükkanlar ise saklanan mallarla dolup taşmıştır. Sosyal piyasa ekonomisi modeli adı verilen bu sistem, sadece zenginlerin değil, tüm toplumun refah seviyesini yükseltmeyi hedeflemiş ve nitekim başarılı da olmuştur. Bugün ise otomotiv endüstrisi, bu güçlü ekonomik mirasın ve Alman mühendisliğinin dünyadaki en büyük temsilcisidir. 2025 yılında ülke genelinde yeni binek araç tescilleri %1,4 oranında artarak 2.857.590 bir adede ulaşmış ve son 6 yılın en iyi satış rakamı yakalanmıştır. Aynı yıl içinde üretilen toplam motorlu taşıt sayısı ise 4.150.800 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu üretilen muazzam miktardaki araçların 3.170.000 daha 4.900 adedi dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihraç edilerek Alman kalitesini yollara taşımıştır. Özellikle tamamen elektrikli araçların satışı, bir önceki yıla göre %43,2 gibi rekor bir artış göstererek 540.142 adede ulaşmıştır. Hibrit araçların pazar payı ise %39,5'e kadar çıkarak ülkenin fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerjiye geçiş sürecinde ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir. Almanya bugün Energiewende, yani büyük enerji dönüşümü hamlesi kapsamında devasa bir sınav vermektedir. Son nükleer santrallerini 2023 yılında tamamen kapatan ülke, 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının tam %80'ini rüzgar ve güneş gibi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflemektedir. Bu durum sanayi üzerinde ciddi bir enerji maliyeti yükü oluştursa da sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına atılmış çok cesur bir adımdır. Bu kapsamlı analizimiz sonucunda ortaya çıkan en net tablo şudur: Almanya sadece kusursuz kuralların ve dev fabrikaların ülkesi değildir. O aynı zamanda doğasına, efsanelerine ve kendi içindeki kültürel zıtlıklara tutkuyla bağlı olan insanların vatanıdır. Ülkenin geleceği o meşhur mühendislik disipliniyle yeşil enerji hedeflerinin nasıl birleştirileceğine bağlı olarak şekillenecektir. Coğrafya Durağı olarak hazırladığımız bu özel belgesel çalışmamızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Son olarak sizce böylesine katı kuralları ve disiplini olan bir ülkede yaşamak mı daha kolaydır? Yoksa her şeyin daha esnek olduğu bir Akdeniz kültüründe mi? Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, merakla ve keşifle kalın.